Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir yuvarlak yaka çalışması yapacağız bu videoda. Oldukça çok isteyen takipçim oldu bu yaka anlatımını. Daha önceden açık halde anlatmıştım yakamı. Başlayacağız şimdi yakamızı. Zor görünse de zor değil arkadaşlar. Bittiği zaman çok güzel bir yaka. Ters yüzü de böyle, düz yüzü de bu görüntüde, yaka kısmı da gayet temiz, herhangi bir örgü başlama izi yok arkadaşlar. Yakamızı bırakıyoruz. Zaman zaman nasıl işlem yaptığımızı daha iyi anlatabilmek için yapıp hazırladım bunu. Bize lazım olan malzemeler arkadaşlar, çorap şişiyle çalışacağız yakamızı. 5 tane çorap şişimiz var. 3 numara şişlerim. Kalın şiş kullanmamaya dikkat edin. Çünkü örgünüz ileride kullanılırken çabuk deforme olmasın. Bir de misinalı şişe ihtiyacımız var ilk sıra için. 3 numara şişim yine misinalı şişimde. Sadece ilk sıra için kullanacağız. 2 renk lazım bize, birbirine zıt. Yeşil ipimle ilk sırasını yapacağım. Daha sonra bu ipimle, pudra ipimle yakanın tamamını çalışacağım. Başlarken arkadaşlar yeşil renkle başlayacağız. İlk sıra için misinalı şişimize 60 ilmek atacağız. Normal ilmek atma. İlmeklerimi atıp tamamlayıp devam ediyorum. Hazırladım ilmeklerimi arkadaşlar. Yazıyla da gösteriyorum. 60 ilmeğimiz var şişimizde. Şimdi bu ilmeklerimizi çorap şişine yerleştireceğiz. Yeşil iple ördüğümüz sıralar daha sonra kesilecek arkadaşlar. Bir de 60 ilmek. Bu sıraları yaptıktan sonra 120 ilmek olacak. Onun için küçük gelmesin size. İlk kez öğrenmek için benim sayılarımla çalışırsanız daha güzel olur. Başlıyoruz şimdi. Her şişe 15 ilmek alacağız arkadaşlar. 4 şişe yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İkinci şişimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şişlerimizi alırken sayıp kontrolümüzü de yapmış olacağız. Kalan ilmekleri yerleştirip devam ediyorum. Aldım ilmeklerimi çorap şişine. Şimdi arkadaşlar düzgün bir şekilde ip olan taraftan şişlerimizi örgümüzü döndürmeden tüm şişlerin alt kısmına ilk başlama sırası gelecek şekilde tutuyoruz. Kontrol ediyoruz. Tamamında dönüş yok. Özellikle bu sıraya dikkat edin katlarken, eğer örgünüz herhangi bir şekilde dönmüşse sökmek zorunda kalırsınız. Başlıyoruz. Şimdi 5. şişimi alıyorum. Örgünün başladığımız, ilmek attığımız ipleri sağ yönde,
Birinci ilmeğimi alıyorum. Düz örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi düz örerek 4 şişimdeki ilmekleri de bir sıra düz örgü öreceğim yeşil ipimle. Misinalı şişle yapmak oldukça zor arkadaşlar bu yakayı. Çorap şişiyle çok daha rahat yapıyorum ben. O yüzden çorap şişini tavsiye ediyorum size. 15 ilmeğimi ördüm. Şişimi yerleştiriyorum. Boşta kalan şişimi alıp ikinci şişimdeki ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Bu sıraları keseceğiz zaten. Ama yine de katlarken düzgün olmasına dikkat etmemiz lazım. İkinci şişteki ilmeklerimi de örüp boşta kalan şişimle yine üçüncü ilmekteki ilmekleri şaşırdık arkadaşlar. Çekim yaparken bu kadar. Bazen konuşurken zorlanıyorum. Üçüncü şişimdeki ilmekleri devam edip düz örüyorum. Tabii ki eğer sevgili oğlum yanımda olsaydı bu yanlış konuştuğum yerleri keserdi ama değil maalesef. Üçüncü şişteki ilmekleri de tamamladık. Dördüncü şişteyim. Bu sıraları hiç 4 şişle 5 şişle örgü örmeyenler için özellikle tamamını çekmek istedim. Eğer beğenmediğiniz bir yeri veya benden ustalar olursa yorumlara yazarsanız memnun olurum. Ben de çok usta değilim çünkü. Son ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bir sıra örgüyü tamamladık. Yerleştiriyoruz şişimizi. Yeşil ipimizi keseceğiz. Bize dolaşmasın. Ana rengimizi alıyoruz. Geçici bir düğümle bağlıyorum. Boşta kalan şişimi alıp örgüyü ilk başladığımız kısımdan pembe rengimizle, pudra rengimizle ilmeklerimizi düz örmeye başlıyoruz. Eli sıkı olan arkadaşlar bu sırayı özellikle sıkı örmemeye dikkat etsinler. Çünkü katlayacağımız zaman eğer örgünüz sıkıysa ilmekleri zor takarsınız arkadaşlar. Birinci şişteki ilmekleri ördüm. Devam ediyorum. Bu şekilde devam edip arkadaşlar bu kısımdaki ipler olan kısmı ölçü olarak alacaksınız. 4 kez yani 4 sıra pembe ipimizle
örgü öreceğiz. 4 sırayı tamamlayıp daha sonra tarife devam ediyorum. Herhangi bir işlem yok. Sadece düz örgü öreceğiz. Sürekli düz yüzden ördüğümüz için ters sıra örgümüz yok arkadaşlar. Devam edip sıraları tamamlıyorum. Tamamladık 4 sıra örgüyü. 1 2 3 sırası örgümüzde, 4. sıra şişimizde. Ters yüzden görüntüsü örgümüzün. Şimdi ters yüzdeki pembe ilmekleri şişimize takıp sol yöndeki şişimize atarak örgümüzün ilmeklerini 2 katına çıkaracağız arkadaşlar. Son olarak sağ yöndeki şişimdeki 15 ilmeği tamamladım. Sol yöndeki ilmeğimden bir tane düz ilmek örüyorum. Devamında örgümü ters yüze çeviriyorum. Hizasındaki pembe ilmeğimi şişime alıyorum. Sol yöndeki şişime takıyorum. İpimi örgünün düz yüzüne alıp bu ilmeğimi taktığım ilmeği ters örüyorum. Devamında şişimden bir tane sol yöndeki şişimden düz ilmek örüyorum. Daha sonra örgüyü çeviriyorum. Sıradaki pembe ilmeğimi alıp şişime taktım. Daha sonra ters örüyorum. Yeniden öreceğim. Örgümüz bir ters bir düz devam edecek ama biz 3-4 sıra daha işlemimiz var. İşlemleri tamamladığımızda 2 ters 2 düz olacak arkadaşlar. Sol yöndeki şişten yine bir düz ilmek ördüm. Çevirdim örgüyü. Sıradaki ilmeğimi aldım. Şişime takıp ters ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Sıradaki pembe ilmeği alıyorum. Şişime takıp ters örüyorum. Yeniden bir tane daha düz ilmek. Yine taktım. Pembe ilmeği sol yöndeki şişime alıyorum. Ters örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Pembe ilmeğimi takıyorum. Sol yöndeki şişe ters örüyorum. Bir düz ilmek. Yeniden aynı işlem. Ters ördüm ilmeği, devamında düz ilmek. Tüm şişlerdeki ilmeklerimize aynı işlemi yapacağız. Sıra sonunda bu kısımlarda tarife devam edeceğim arkadaşlar. 4 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bitiş kısmını özellikle tarif etmek istedim size. Son olarak ters ilmek örmüştüm. Bir tane düz ilmek örüyorum. Örgüyü çevirip sıradaki ilmeği alıp şişime taktım. Ters ördüm. Bir düz ilmek daha ördüm. Diğer yüzden sıradaki ilmeğimizi aldık. Şişimize atıp ters ördük. Bir düz ilmek daha. Taktım ilmeğimi. Ters ördüm. Son olarak bir tane düz ilmeğim kaldı. Düz ilmeğimi ördüm. Örgünün diğer yüzünden yine sıradaki ilmeği alıp şişime yerleştiriyorum. Devamında ters örüyorum. Tüm ilmeklerimiz bir ters bir düz arkadaşlar.
iç kısımdan görüntüsü ve diğer yüzü düz yüzü. Sürekli düz yüzden öreceğiz örgümüzü. Değişik bir işlemimiz var sırada. Artık ilmeklerimizi farklı bir şekilde örmeye başlayacağız. Birinci ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Düz ilmeğimi örmedim. İpimi örgünün düz yüzüne atıyorum. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Sırada gelen ilmeği örmeden yine sağ yöndeki şişime alıp ipimi ilmeğin üzerine atıp ters örüyorum. Bu işlemi yaparken ipim örgünün iç kısmında arkadaşlar. Düz ilmeği örmeden alıyoruz. Devamındaki ters ilmeği örüyoruz. Tekrar düz ilmeği örmeden alıyoruz. Ters ilmeği ters örüyoruz. Düz ilmeği örmeden aldım yine. Devamındaki ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeği alıyorum örmeden. Diğer ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden aldık. Diğer ilmeği ters ördük. Sıra boyunca tüm şişlerde devam edip bu kısımda tarife devam edeceğim. Düz ilmeği örmeden alıp ters ilmeği örüyorum. Diğer sırada da ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeği öreceğiz ama ipin yönünü özellikle tarif edeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde diğer yönde olmayacak. Sırayı tamamlayıp devam ediyoruz. Dördüncü şişteyim. Son olarak ters ilmek ördüm. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıp son ilmeğimi ters örerek sırayı tamamlıyorum. İplerim yine işaret. Boşta kalan şişimi alıyorum. Bu kez arkadaşlar düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden alacağız. Şişimi takıp ilk ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra ipimi örgünün düz yüzünde tutarak ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Devamındaki düz ilmeği örüyorum, yerleştiriyorum. Ters ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. İki katlı bir örgü olacak. İpleri bu şekilde tuttuğumuzda bu kısımdaki örgümüz, ipi örgünün düz yüzünde tutarak ters ilmeği örmeden alıyorum. Bir önceki sıramızda ipimizi ters yüzde tutmuştuk. Bu sırada ön yüzde tutuyoruz. Düz yüzde yani. Yine ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeğimi örüyorum. İkinci sıramız bu şekilde ördüğümüzün 4 sıra öreceğiz. Diğer 3. sırada tarife devam edeceğim. Üçüncü sırayı yapacağız şimdi. İlmeklerimiz çoğaldıktan sonraki 3. sıra. 4. şişimde 1, 2, 3, 4. şişimde iplerin olduğu kısımda son olarak ters ilmeği örmeden bıraktım. Bu sırada ise düz ilmeklerimizi örmeden alıp yine ters ilmeklerimizi öreceğiz. Ters ilmeğin üzerine ipimi attım. Daha sonra örüyorum, yerleştiriyorum. Sıradaki düz ilmeği örmeden şişime alıp yine ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıp ters ilmeğimi örüyorum. İpim yine örgünün iç yüzünde. Düz ilmekleri örmeden alırken iç yüzün tarafında tutup ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği alıp ters ilmeği örüyorum. 3. sırayı örüp tamamlıyorum. Diğer sırada tarif edeceğim arkadaşlar.
Tamamladım 3. sırayı. 4. sıradayım arkadaşlar. Bu son sıramız bu şekilde örgünün. 5. sırada farklı bir işlem daha yapacağız. 4. sıra için düz ilmeğimi örerek başlıyorum. Devamındaki ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İpimi yine örgünün düz yüzünde tutuyorum. Düz ilmeği örüp ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Düz ilmeğimi örüp ters ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeği ördüm. Ters ilmeği aldım örmeden, düz ilmeği örüyorum. Dördüncü sırayı tamamlayıp 5. sırada tarife devam edeceğim. 5. sıradayız arkadaşlar. Artık tüm ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Bir de 2 ters 2 düz olarak ayarlayarak öreceğiz. İplerimi düğümlediğim kısımdayım. Örgünün başlangıç kısmı burası. Son olarak ters ilmeğimi örmeden 4. şişime aldım. Boşa çıkan şişim elimde. Sıradaki düz ilmeğime takıyorum. İlmeği düz örüyorum. Devamında gelen ters ilmeği sağ yöndeki şişime örmeden alıp diğer ilmeği de düz ilmeği de örmeden alıyorum. Sol yöndeki şişime ilk önce ters ilmeği, daha sonra düz ilmeği takıyorum. Diğer düz ilmeğin yanına aldım ikinci düz ilmeğimi ve düz ördüm. Devamında 2 tane ters ilmeğimiz oldu. 1 2 ilmek ters ördük. 2 düz 2 ters oldu. Sırada gelen ilmeği düz örüyoruz. Daha sonra yine bir ters ve bir düz ilmeği şişimize alıp ters ilmeği sol yöndeki şişe, düz ilmeği sağ yöndeki şişe alıp düz örüyoruz. 2 düz. Devamında 2 tane ters ilmek, yine bir düz ilmek. Sıradaki ters ve düz ilmeği sol yöndeki şişimizde bu şekilde yerini değiştirip düz ilmeğin yanına alıyoruz. Devamında 1 2 ters ilmek. Tekrar bir düz ilmek, daha sonra ters ilmekle düz ilmeği şişimizden alıp düz ilmeği birinci sıraya atıp düz örüyoruz. Daha sonra 2 ters ilmek. Düz ilmeğimi ördüm yine. 2 ilmeği aldım. Yerlerini değiştirip ilk önce düzü, daha sonra 2 ters ilmeği örüyorum. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bu kısma kadar devam edip 4. şişin son ilmeklerinde tarif ediyorum. 4. şişteyiz. 2 tane ters ilmek örüyorum. Yerleştiriyorum. Devamında bir düz ilmek. Daha sonra ters ilmeğimi yine diğer ilmekle yer değiştiriyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Son şişimde 2 tane ters ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de ters örüyorum şişlerimle uğraşarak. Tamamladım arkadaşlar. Zor sıralarımız bitti artık. Herhangi bir işlem yok. 2 ters 2 düz örgüyle devam edeceğiz. İpimizi de kesebiliriz bu sıradan sonra. Bağladığım kısımdan kesiyorum. Daha sonra örgünün sıralarından makasımı takıp yeşil sıralardan kesiyorum. Dikkat edip pembe sıraları kesmeyin arkadaşlar. İnşallah ben de kesmem.
Kestiğimiz bölümleri söküyoruz. İlk sırayı makas değdirmedim. Pembe kısımlara dokunmamak için, çünkü örgümden kesersem tamiri mümkün değil. Tekrar kesip çıkarttım arkadaşlar. Sıra boyunca bu şekilde keserek çıkartabilirsiniz. Yapacağımız işlem bu ipi kesmek için. Tamamı çok süre alacağı için gerek yok. 2 ters örgüden sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 tane ters. Devam edip örüyoruz. Yeşil ipinizden az bir şey bu kısımda işaret olarak bırakın. Sıranızı pembe ipiniz de var. Zaten bu örgüyü başladığımız ipten de dönüş yerini takip edebilirsiniz. Yeteri kadar diğer örgümdeki sıra kadar, yaklaşık 3,5 santim olduğunda arkadaşlar tekrar tarife devam edeceğim. 2 düz 2 ters olarak devam ediyorum. Yakamızda ilerledik arkadaşlar. Santim olarak ölçtüğümde 3,5 santim. Şimdi bitiş kısmındaki işlemi yapmaya başlayacağız. İlmeklerimiz yine 2 katına çıkacak arkadaşlar. Şişimi aldığım boştaki şişimi bir tane ilmek doluyorum. Bir ilmek doladıktan sonra bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek daha doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp bir ilmek daha örüyorum. Artık tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir ilmek dolayacağız. 2 ters 2 düz örgüyü bırakıyoruz. Bir ilmek dolayıp örgümüzden bir ilmek örüyoruz. Bu sıraya ilk sıra diyeceğim. Daha sonra ikinci sıra, üçüncü sıra şeklinde tarif edeceğim arkadaşlar. Doluyorum, ilmeğimi örüyorum. 4 şişteki ilmeklerime de aynı işlemi yapacağım. Tamamladığımda tekrar bu kısımda devam edeceğim. Tamamladık. Bir ilmek dolayıp bir ilmek düz örerek tüm şişlerimizde aynı işlemi yaptık. İkinci sıradayız. Şimdi son olarak 4. şişimizde düz ilmekle bitirdik. Sıradaki artma ilmeğini alıyorum. Sağ yöndeki şişime yönünü değiştiriyorum. İpimi örgünün düz yüzüne atıp ilmeğimi ters örüyorum. Yerleştiriyorum. Sıradaki düz ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Yine artma ilmeğinin yönünü düzeltip ters örüyorum. Sıradaki düz ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra yine doladığım ilmeğin yönünü düzeltip ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği yönünü düzeltip örüyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğimi çevirip ördüm. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Yine doladığım ilmeği çevirip ters ördüm. Bir ilmek daha örmeden alıp diğer ilmeğin yönünü çevirip ördük.
Sıramı bu şekilde tamamlayıp diğer sırada tarife devam ediyorum. İkinci sıradayız arkadaşlar. Son olarak düz ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Bir öncekinde artma ilmeğini dolayıp ördüm. Düz ilmeğimi dördüncü şişten ilk şişime alıp düz ördüm. Devamındaki ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar ikinci ters ilmeği örmeden diğer şişime alıp düz ilmeğimi düz örüyorum. Bu sırada ters ilmeklerimizi örmeden alıp düz ilmeklerimizi öreceğiz. Yine ters ilmeği alıp düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği aldım, düz ilmeğimi düz örüyorum. Devam edip sırayı tamamlıyoruz. Diğer sırada örülüşü tarif edeceğim. Tamamladık arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. İkinci sıramızın son ters ilmeğini örmeden ipimiz ön yüzde bıraktık. Şişimizde, ilk şişimizde bir tane düz ilmek var. İlmeğimi örmeden sağ yöndeki şişime alıp devamındaki ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıp ters ilmeği ters örüyorum. Sırayı yine tamamlayıp dördüncü sıranın tarifini yapacağım. Son iki sıramız kaldı arkadaşlar. Bu sıramızda da düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Yine ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alıp düz ilmeğimi örüyorum. Sırayı tamamlayacağım. Tekrar diğer sırada misinalı şişle son sıramızı yapacağız arkadaşlar. Son sıradayız arkadaşlar. Artık çorap şişini bırakıyoruz. Misinalı şişimizi aldık. İlmeklerimizi ikişer ikişer öreceğiz. İpimi örgünün düz yüzüne atıyorum. Bir düz ilmek, bir de ters ilmek alıyorum şişime. İkisini birlikte ters örüyorum. Devamında yine bir ters, bir düz ilmek, ikisini birlikte ters örüyorum. Söktüğüm için yönü değişti, düzeltiyorum. Tekrar iki ilmeği aldım şişime. İkisini birlikte ördüm. Yine düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bir düz ilmek, bir ters ilmek şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Devam edip tüm sıra boyunca bir sıra ters örgü yapıyorum arkadaşlar. Tamamladık tarifimizi arkadaşlar. İlk yaka, gri yakamı 72 ilmek başlayıp daha sonra artmalarını ekledim. Büyüklüğü 72 ilmeğin 8-9 yaşa uygun bir yaka. Diğerini ise 60 ilmekten başladım. 60 ilmekte katladığımız zaman 5-6 yaş için yeterli bir ölçü. Tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Yakından da
gösterdiğimde gayet muntazam oldu. İç kısımları, ters yüzü, diğer yakamızda da aynı şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.